Bakın, kalitesiz dediği kişi sizsiniz. Vietnam'ın başına bela olan 2 tane ucuzcu var. Apartmanlar, homestay'ler, kiralık evler. Bilirsin la, Booking'i bilmeyen mi var dünyada? YouTuber'lardan, dilenci. İçtikleri şey neyse içmemelerini tavsiye ediyorum. Sizin resimlerini buraya koyacağım. Ondan sonrasında siz karar verin. Vallahi onun dediği gibi de değilmiş diyor. Daha pahalıymış. 6.500 dolar. Vietnam'da bir kanun daha değişti. 10.000 dolara, 20.000 dolara bir yer açmak isteyen arkadaşların, küçük esnafların artık bu hayali arkadaşlar bitmiştir. Arkadaşlar, bugün biraz ciddi konuşacağız, biraz sert konuşacağız. Çünkü son dönemde Vietnam'da, Güneydoğu Asya'da bayağı bir şey değişiyor. Bu değişimleri takip etmeyenler mağdur oluyor ve olmaya da devam edecek. İnternette üzerine basa basa söylüyoruz, 1-2 zıp çıktı kaldı ve onun yancıları. Onun harici genelini toparladık, genele doğruyu anlatmaya başladı. Gelirsin, çok ucuza yaşarsın, yatırım yaparsın, 5.000 dolarla dönerci açarsın, efendim şunu açarsın, milyoner olursun. Madem öyleydi sen niye olamadın? Bunlar gerçek değil. Üzerine basa basa söylüyorum. Ben yıllardır burada, yani YouTube'dan öncesinde de buraya gelen, yatırım yapmak isteyen insanlara hepsini anlattım. Bakın, körü körüne kimseye inanmayın. Ya araştırın, sorgulayın. Avukatlar var. Bir sürü avukatlık firması var. Gidin orada şirketinizi kurdurun. Abi bir Türk bana dedi ki böyle oluyormuş. Ya öyle olmuyor. Kanunlar değişiyor şu an. Evet, merhabalar. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Vietnam Ho Chi Minh City'den herkese kucak dolusu sevgilerle bugünkü sert videomuza devam ediyoruz. Evet, şimdi birinci önemli konu. Vergi borcu olan şirket sahipleri, yerli veya yabancı fark etmeksizin belli bir limit var. Bu limit minimumda 100 milyon dong, yani 4.000 dolar ve bunun da yasal faize girdikten sonra ülkeden çıkışınız artık izin verilmiyor. Bu konuda ben en son Türkiye'ye giderken önümdeki 2 kişiyi de aynı şekil çıkışına izin vermediler ve odaya aldılar. Aynı şekilde başka bir Türk arkadaşımızın da başına geldi ve 15 gün içinde zar zor çözüp ülkeden çıkış yaptı ve gitti. Eğer siz de bizimkiler gibi ya ben sonra öderim mantığıyla giderseniz ne oluyor biliyor musunuz? Bir cenazeniz olduğunu farz edelim, gidemiyorsun. O parayı ödemek zorundasın. Artık Vietnam'da birçok şey dijital. Bakın daha %100 bizim Türkiye gibi değil. Mesela nüfusla, vatandaşlıkla, işte immigration, göçmenlik bürosu birbiriyle daha yeni konuşmaya başladı. Ama bunun başında vergi sistemi var. Vergi sistemi şu an bütün birimlerle konuşuyor sistem ve anında sonuç veriyor. Bu yüzden burada ticaret yapan, yapacak veya yapmak isteyen insanların buna mutlaka ve mutlaka dikkat etmesi lazım. Bu önemli bir konu. Gelelim ikinci önemli konuya. Özellikle Uzak Doğu'da Tayland, Kamboçya burada başı çekiyor şu an. Dolandırıcılık, uluslararası dolandırıcılık, scammerlık dediğimiz insanların banka hesaplarından para çekenlerden dolayı Vietnam'da bir kanun daha değişti. Bankacılık sistemi artık uluslararası ve devlet kurumlarına ve bankacılık sistemine açıldı. Bu daha önce böyle değildi. Yani Vietnam'dan bilgi almak, kaç paranız olduğunu öğrenmek mümkün değildi. Şu andan itibaren mümkün. Yani artık kimse benim hesabımı göremez. Dönemi bitmiştir. Burada önemli bir detay var. Yani şimdi sizin bir paranız var, güvende bir yerde tutmak istiyorsunuz. Dışarı bilgi vermeyen bir ülke olması mantıklıydı. Şu anda artık bu Uzak Doğu'da birçok ülke karar verdi. Vietnam'da bunlardan bir tanesi. Üçüncü önemli konumuz. Şu an bununla ilgili çok mağduriyet var. Bakınız, özellikle yabancıların yoğun yaşadığı mahalleler, apartmanlar, homestay'ler, kiralık evler, oteller genelde bu konuda iyidir. Oteller genelde bildirir. Bakın, nasıl olsa kimse bakmaz, kontrol etmez deyip bunun üzerine düşmemezlik yapmayın. Çünkü adres bildirimi Vietnam'da yapılmadığı zaman, yani bunu evi tuttuğunuz veya işte apartman, daire neyse ev sahibinin yapması, yaptıktan sonra da size bir kağıt vermesi, adresinizi bildirdiğine dair. Bunu yapmazsa polis gelip kontrol ettiğinde, ki şu ara sürekli kontroller var, bana da geldiler yakın dönemde.
Gelip baktığında eğer siz oraya kayıtlı değilseniz hem size bir ceza kesiliyor hem de ev sahibine bir ceza kesiliyor. Ve bu sizin sicilinize işleniyor. Yani bir sonraki gelişinizde, vizenizde problem çıkıyorsa bilin ki bu bundan dolayı. Diğer bir konu, bu baskınların amacı birincisi adrese dayalı kayıt sisteminin düzgün yapılması. İkinci konu, vizesi geçmiş kişiler var. Ya bu Türklerden biz geçen sene ve bu sene çok yaşadık bunu. Yani 30 gün vizesi geçmiş, adam bana geliyor diyor ki ya 30 gün vizem geçmiş, dün fark ettim. Abi nasıl oluyor böyle bir şey? Yani mantık dairesinde değil. 2 ay geçiren, 3 ay geçiren, yani bunlar hem sınır dışı yiyeceksiniz hem yüksek bir ceza ödeyeceksiniz. En son hatırladığım arkadaş 47 milyon dong ceza ödeyip çıktı ülkeden. 50 küsür güne yakın, yani bir zamanda overstay olduğu için, yani vizesi bittikten sonra kaldığı için. Sınır dışı edilirseniz ne olur? Vietnam genelde 5 yıl ülkeye girişte yasak koyuyor. Yani 5 yıl boyunca ne yaparsanız yapın, Vietnam'a tekrardan vize almanız herhangi bir yolla mümkün değil. Lütfen vize konusunda dikkatli olalım. Bakınız, ben her zaman söylüyorum. Biz burada Türk pasaportunu temsil ediyoruz. Bunu nasıl temsil ettiğin çok önemli. Bu şekilde bunu temsil edemezsin. Bakın, açık ve net üstüne basa basa söylüyorum. Vietnam Muhtarı kanalının gelirleri biliyorsunuz yetimhaneye bağışlanıyor. Şimdi şöyle güzel bir şey oldu. Öncelikle isim teşekkür etmek istiyorum. Birinci isim Özgür Sönmez abimiz. Ben ondan çay istedim. Geldi. Sağ olsun çayımı da getirdi. Dedim ben biliyorsunuz dedim ücreti mukabilinde alıyorum. Dedi ki Ramazan sen bana onu para olarak verme. Çayın tutarı 1600 lira. Bunun karşılığı olan Vietnam dongunu yetimhaneye bağışla dedi. Abicim teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. İkinci kişimiz Kemal Bey. Soy ismini hatırlayamıyorum, kusura bakmasın. O da yetimhaneye verilmek üzere 1 milyon dong Vietnam parası bağışladı. Ayın 26'sında YouTube ödeme yapacak. Bu ay 3 aydır 125 doları bu ay denkleştirdik. Onun içinden vergisini kesecek. Diğer arkadaşların paralarını ekleyeceğiz. Ve yetimhane hesabına gönderip makbuzları paylaşacağız. Bu hayırları yapan, hassasiyet olan insanlara teşekkür ediyoruz. Şimdi vize ile ilgili önemli bir gelişme var Vietnam'da. Ve ben bunu hiç beklemiyordum. DT4 yani DT4 vizası. Bu 130 bin dolar altında yatırım yapan yatırımcılara verilen bir yıllık viza. Bakın şu an devlet bu vizada bir değişikliğe gitti. Ve dedi ki ben artık bu vizayı bir yıl vermeyeceğim. 3 ay maksimum 6 ay vereceğim. Yani 5 bin dolara, 10 bin dolara, 20 bin dolara bir yer açmak isteyen arkadaşların, küçük esnafların artık bu hayali arkadaşlar bitmiştir. Neden? Bu vizalarla bankalarda doğru düzgün işlem yapamazsınız. Devlet dairelerinde işlem yapamazsınız. Her gittiğiniz yerde mesela dükkan açtınız, internet alacaksın, 6 aylık vizayla internet gelip bağlamaz der. Bu yüzden artık daha önce söylediğim şeylerden bir tanesi de neydi biliyor musunuz? 2026 yılı Vietnam'a yatırım yapmak için altın yıl. Değişiklikler olacak dedim. İlk değişikliği küçük yatırımcıdan vurdular. Niye? Çünkü artık onlar da çok istemiyor küçük yatırımcı. Gelecekse büyük yatırımcı gelsin. Arap Yarımadası'ndaki para buraya doğru hareket ediyor demiştim. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Ve artık insanlar büyük yatırımcılar, yani ülkeler de büyük yatırımcılar istiyor. Küçük yatırımcı 5 bin dolar, 10 bin dolar bunlar artık onaylanmayacak. Küçük esnaflık hayali kuran arkadaşlarımızın bu saatten sonra kurmaması daha mantıklı. Çünkü hayat maliyet olarak ve vizeyi her 3 ayda 6 ayda bir yenilemek sizin için büyük bir zorluk ve külfettir. Yani bu ne demek? 3 aylık verdiğini düşün. Her 3 ayda bir vizeyi yenileyeceksin ve her 3 ayda bir buna bir para ödeyeceksin. Bunun ücreti de 145 dolar. Artı acentaya gideceksin, bilmiyorsun çünkü. Acentaya da vereceksin 150-200 dolar. Yani her 3 ayda bir 145 artı 300 desen 450 dolar vize masrafın olacak. Bunu yapamayacaksın. Ve bunun haricinde her 3 ayda bir bu evraklar vizen çıktığında bankaya gidip vizeni güncellemen lazım. Bu da apayrı bir külfet. Gelelim diğer konuya. Turist vizası ve bu hafta da çok fazla duydum gelen insanlardan.
30 gün verdiler diyor. 90 gün dönüş biletimiz var, her şeyimiz var. 30 gün verdiler ve diyor o yüzden diyor biletleri değiştirdik, ekstra para ödedik. Ramazan diyor, sence bunun sebebi ne? Bunun sebebi tabii ki bizim sapık dayılar. Tabii ki geldiğinde edebiyle hareket etmeyenler. Burayı bedava gibi gösteren dolandırıcı, dilenci YouTuber'lar. Tamam mı? Bunun sebebi bu. Ve siz Türkiye'den göremediğiniz birçok şeyi ben burada görüyorum ve midem bulanıyor, anlatmaya artık hayal ediyorum. Şimdi dayım var, geliyor. Bakın bir de şöyle şeyler var, bak benim maruz kaldım. Dayım var, geliyor, yanına almış bir tane 20 yaşında manitayı, geliyor bana gösterip hava atmaya çalışıyor. Bir bakıyorum hesaba, bir tane çorba içmiş, 10 tane çay içmiş, 2 saatte kafa ütülemiş. Ya abi diyorum, sen bunu böyle hani burada bu böyle olmaz. Ya diyor, böyle işte biz böyle takılıyoruz diyor, bedava diyor. Sen diyor pahalı söylüyorsun diyor. Bak diyor, şu diyor var ya, şu YouTuber var ya, o diyor çok ucuza yaşattırıyor. Diyorum sen ne yaptın? Vallahi onun dediği gibi de değilmiş diyor. Daha pahalıymış diyor. Size başka bir olay anlatacağım. Geçen hafta bir arkadaşımız geldi. Hani bu bir tane eleman var ya, ben sizin kardeşinizim, bana güvenebilirsiniz diyen. Bu arkadaşa bir e-mail atmış geçen sene ve bu e-maili bana okuttu. Diyor ki, senin diyor yaptığın olay tamamen yanlış. Abi diyor, kabul ediyorum, buraya diyor bu kadar insanın gelmesini ben sağladım. Ben ön ayak oldum. Ve ben bunlardan belli bir miktar para kazandım. Ama ben nereden bileyim gelen tiplerin bu kadar kalitesiz olduğunu? Bakın mailde ben bunu kendi gözümle gördüm. Bakın, kalitesiz dediği kişi sizsiniz. Anladınız mı? Bu adamın senin kardeşin olmadığını daha sana nasıl göstereyim? Kalitesiz dediği kişi sizsiniz. Bundan sonraki kararı da siz verin. Arkadaşım da demiş ki, tamam anlıyorum ama demiş videolarda bu kadar kadın gösterme. Yani bu kadın figürü bu kadar önemli mi? Abi önemli olmaz mı? Kadın figürü olmadan, kadın olmadan manitayla seviştim, ayrıldım, şuraya gittim, buraya gittim demeden Türk milleti bu videoları izlemez. Bakın yazdığı şey bu. Türk milleti bu videoları izlemez. İlla ve illa diyor kadın olacak. Şimdi var bazı tipler daha hala burada. Adam diyor ki sen diyor muhtar olmayan muhtar. Ulan oğlum, Vietnam'da muhtarlık mı var? Vietnam'da böyle bir şey yok. Geçen videoda da anlattım. Biz muhtar ismini, bir arkadaşım var. O bana buradaki herkese hemen hemen tanıdığım için muhtar diye hitap ediyordu. Ulan ben dedim Vietnam muhtarı yapayım. Sonra başka deneyenler de oldu ama bazı arkadaşları, onlar kendilerini çok iyi biliyor. Bu kadar rahatsız edeceğini bilseydim vallahi bir yıl önce daha, hatta 2 yıl önce başlardım bu YouTube'a ki daha da rahatsız olsunlar diye. Şimdi geçen bir arkadaşım bana bir Reels gönderdi. Bizim Vietnam'ın başına bela olan 2 tane ucuzcu var. Dayı diyor ki, ucuz oteli biz buluruz, başkası bulamaz. Bu Booking uygulamasını da diyor bilmeyen varsa diyor telefonuna indirsin. La Booking'i bilmeyen mi var dünyada? Artı sadece biz buluruz dediği, şehri yazarsın, tarihlerini yazarsın, en üstte filtre var. Filtre en ucuzunu dersin, en ucuzunu en başa koyar sana. Yani bunun içinde böyle kendinizi atomu parçalamış gibi bir zekada göstermenize gerek yok. Şimdi gelelim detayına. Üşenmedim, gittim araştırdım, baktım. Dedikleri oteli buldum. Birincisi otel değil, homestay. Bakın şimdi konaklamada da çeşitler var. Tamam mı? Hostel var. Yani paylaşımlı, bir odada 15-20 kişi kaldın. Homestay var. Servis apartman var. Otel var, hotel var. Tamam. Şimdi bu otelin şuradan bak, telefondan, şimdi hepsinin resimlerini buraya koyacağım. Ondan sonrasında siz karar verin. Birkaç tane müşteri yorumunu okuyacağım. Nightmare Night. 1 yıldız. 2 yıldız, özür diliyorum. The room smell bad. Yani oda çok kötü kokuyordu. Her yer diyor pisti. Yağmur zamanında da yağmur alıyordu oda. Her tarafta diyor sahipsiz köpekler ve kediler vardı. Diğer bir müşteri 1 star. Kesinlikle ve kesinlikle buraya gitmeyin. Tatilinizi rezil etmeyin. Ortak kullanımlı banyo çok pisti diyor. Bir yatak resimleri var. Yani görseniz mideniz bulanır. Lavabodan akan suyu gör, sapsarı. Hepsinin resimlerini buraya koyacağım. Adam yatağın altını çekmiş. Yatağın altında böyle bir sürü pislik duruyor. Biz bir Türk olarak, yani sen gidip orada kalmayı kendine
bir başarı olarak görebiliyorsan benim diyecek hiçbir sözüm yok kardeşim. Git orada kal pisliğin içinde. Anladın? Tatilini rezil et. Bunlara inan. Ondan sonra de ki ya beni orada bir böcek ısırdı. Biliyorsunuz Vietnam'da kırmızı karıncalar var. Isırdığı yeri yakar. Git ondan sonra hastanelik ol. Hastaneye öde o otele ödemediğin paranın farkını. Tamam. Ondan sonra geçmiş olsun. Binersin uçağa gidersin Türkiye'ye. Bu kadar basit. Diğer bir haber. Bakın ortaklık yaparken diyoruz insanlar hala bilmiyor. Bakın yakın dönemde Tayland'da bir berbere ortak olan Türk berber abi turist vizesiyle çalışıyor. Parayı vermiş Pakistanlıya. Ortak olmuşlar. Bir sürü muhabbet. Haberin detaylarından okuduğum kadarıyla söylüyorum. Polis geliyor. Çalışma vizeni görebilir miyim diyor. Yok, o yok, bu yok. Deport. Ne oldu? Şimdi sen iş mi yaptın? Son sıkımlık kurşununu boşa atmadın mı? Ya niye böyle olaylara giriyorsun bir şeyin yasal yolu varken ki yabancı bir ülkedesin sen? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Niye işi araştırmadan giriyorsunuz? Belki o dükkana sen ortak olma şansın yok. Belki adam dolandırıcı. Birçok olay var. Türklerin de zamanında yaşadığı birçok olay var böyle. Bakın anlatayım. Bir tane arkadaş bir yere ortak oluyor Bangkok'ta. Adama turist vizesiyle çalışmaya başlıyor. Ya diyor benim evrakları yap. Abi sen bir Türkiye'ye git gel gir çık yap diyor. Şu malzemeleri de getir. Adam ne arıyorlar, ne soruyorlar, ne vizesini gönderiyorlar falan. Sonra adam atlıyor, tekrar geliyor. Diyor ki sen de benim vizemi niye göndermedin ya? Ben 3 aydır Türkiye'deyim. Bekliyorum seni. Çalışmamız lazım, para kazanmamız lazım. Benim de farklı bir düşüncem var. Ne? Ben sana burada çalışma izni alamam. Niye? Ben 3 yıldır vergi beyannamesi vermiyorum. Bizim şirket takipte, o yüzden bize ne vermiyorlar? Oturma izni, çalışma izni yeni bir personel için vermiyorlar. Bakınız böyle olayları anlatıyoruz ama kimse dinlediğini de düşünmüyorum. Herkes kısa yoldan köşeyi dönme zorunda. Adam diyor ki gel dükkan açarsın, dönersin, köşeyi dönersin. Evet dönersin, ondan sonra da uçağa biner gidersin ülkene. Bu işin sonucu budur. Gerçek hayat böyle değil. Şimdi geçen gün Instagram'da bir fotoğraf paylaştım. Grab Food, yani buradaki işte Trendyol bize bir ödül verdi. Başarı ödülü. Çok fazla sipariş aldığımız için. Bir kişi bile hayırlı olsun demedi. Onun haricinde hayırlı olsun demeyenlerin de kim olduğunu söyleyebilirim. Bir tane arkadaşımız da benim olmadığım bir Türk grubunda bunu paylaşmış. Paylaşınca başka bir arkadaş da gruptan çıkmış. Ki biz bu arkadaşa da zamanında bayağı bir yardım ettik. Ama arkadaş kolay para kazanayım diye yanlış yollara saptı. Yanlış insanlarla tasvip edilmeyecek, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan insanlarla ortaklık yapıyor. Bu yüzden çekemediler. Biz de ne diyoruz? Bazen insanlar sizi alkışlamıyorsa doğru yolda olduğunuzun işaretidir. Demek ki ben ticaretimi şeffaf yapıyorum. Bakın bu ay 154 milyon dong, yaklaşık işte 6.500 dolar sadece KDV vergisi ödedim. Bunun içinde sigortası dahil değil, stopajı dahil değil. Bunları niye yapıyoruz? Türk pasaportunu düzgün temsil edelim. Ticaretimiz şeffaf olsun. Kimseyle, devletle, şunla bununla bir sıkıntımız olmasın. Bir şeyden çalma derdimiz olmasın. Yarın benim önüme bir fırsat geleceği zaman ben yarın bir gün banka kredisine ihtiyacım olsa bu evraklarla bankaya gitsem direkt kredimi alırım. Ama onlar kar göstermiyor, vergi ödemiyor. Banka diyor ki sen niye geldin ki buraya? Bunu da bir düşünün. Her şeyi bugünü düşünüp yapmayın. Bir 10 yılı düşünüp yapın. Diğer bir konu da beklenti şu. Birisi geliyor diyor ki ben diyor Türk vatandaşıyım. Tamam abi hoş geldin. Askeri nezaket. Çayını ikram ediyoruz. Halini hatırını soruyoruz. Ya diyor bence diyor sen diyor buraya gelen Türk müşterilere diyor %50 indirim yapman lazım diyor. Abi dedim yani sana Türkiye'de gittiğim bir yerde %50 indirim yapıyorlar mı? Çayı bile 40-50 liraya satıyorlar en kötü. Yani böyle bir mantık yok. Böyle bir beklentiyle de geliyorsan abi git sokak yemeğiyle ye. Diğer bir konu, kendi hikayesini anlatmak isteyenler var. Yani şöyle bir pozisyon düşünün. 3 kat doluyuz. Ben de çalışıyorum. Abi diyor gel otur muhabbet edeceğiz. Yani ne muhabbet edeceğim abi? Ben burada bir sürü müşteri var. Önümde iş yakıyor. Gelin benle ilgilenmedi diyor. Ya sen akşam yemeğinin en patlak saatine gelirsen ben seninle ilgilenemem. Kusura bakma, bunu da anlamak zorundasın. Burası bir restoran, burası bir kahvehane değil. Ben burada bir ticaret yapıyorum. Yani yaptığım her şey çok şeffaf. Ve gelen yorumlarda abilerin derdi şuymuş. Biz KDV'yi ve servis charge'ı ödemek istemiyoruz.
Niye KDV ve servis charge yazılıyor? Diğer restoranlara gidiyorum, yazılmıyor. Buraya geliyorum, KDV ve servis charge hesapta ayrı ayrı yazılıyor. Birincisi, eğer okuma alışkanlığınız yoksa benim size diyecek bir şeyim yok. Benim menümde servis charge'ın ve KDV'nin ayrıyetten hesaba eklendiği bütün sayfalarında tek tek yazıyor. Merak edenler Google'daki menü resimlerine girip en alttaki yazıları okuyabilirler. Neden? Bu benim seçimim değil. Ben %100 yabancı sermayeli bir şirket olduğum için devletin yasal bir zorunluluğu. Devlet bunu ayrı göstermemi istiyor. Vietnam sahibi olan bir restoranda bunu göstermek zorunda değilsin. Ama ben her yıl denetim geçirdiğim için bu her mali denetimden sonra da bunu böyle yazmazsam ceza yiyorum. Ceza da yememek için devletin kanunu neyse ona uyuyorum. Rahatsız olanlar, KDV ödemek istemeyenler gerçekten başka bir restorana gidip tercih edebilirler. Sokak yemeği yiyebilirler. Kimse sizin nereyi tercih ettiğinizi bir şey diyemez. Müşterinin parası her yerde geçer. Bakın bunu çok iyi anlayın. Diğer bir konu, bizde hesabın üzerine %5 servis ücreti konulur. Servis ücreti konulmasının sebebi de şudur. District 1'de servis kalitesinin, yani biz şu an şehrin göbeğindeyiz, kalitenin çok yüksek olması lazım. Ve biz de bu yüksek kalitede verenler, servis verenlerden bir tanesiyiz. Ve bu paraya ben şahsen hiçbir şekilde dokunmuyorum. Bu gelen bütün para, yani aylık bahşişle beraber $4.500-5.000 yanımda çalışan 27 çocuğa çalıştıkları saat üzerinden dağıtılıyor ve paylaştırılıyor. Ve onlar da evine ekstra bir ekmek daha götürmüş oluyorlar. Bunun karşılığında da içeri girdiğinizde restorana tertemiz, hepsinin beyaz gömlek, takım elbiseli ve sana kaliteli bir servis vermesi için bunu yapıyoruz. Ve bu bölgede de, District 1'de de bu her yerde vardır. İyi bir yere gidiyorsan, iyi bir kalitede mekana gidiyorsan. Sokakta yiyorsan tabii ki sokakta bunu sana sağlayamazlar. Ama burada biz böyle yapıyoruz. Bu bizim kendi kuralımız. Beğenmeyen kesinlikle ve kesinlikle başka bir yeri tercih edebilir. Ben Vietnam'da %5 veriyorum ve bunu alıp personele dağıtıyorum. Ya ödemek istemeyen gidebilir. Benim menümde ve devletin kanunlarına göre her şeyim uygun. Kimse de bu konuda kusura bakmasın. Şimdi bir dayımız da bir canlı yayından bir arkadaş bana kesit gönderdi. Ve canlı yayını yayınlayan da canlı yayını sildi. Çünkü arkadaşı orada rezil ettiler ve cevap da veremedi. Orada bir yorum benim dikkatimi çekti. Diyor ki arkadaş, herkesi restorana çağırıyor ama hesap geldiğinde ortadan kayboluyor. Ne yapayım yani, senin başında mı bekleyeyim? Paraları tek tek kontrol mü edeyim? Ve ben bütün günümü senin masanda muhabbet ederek mi geçireyim? Yani nasıl bir beklentiniz var? Bakın bu beklentilerle geliyorsanız zaten gelmeyin Vietnam'a. Ve menüde ne yazıyorsa, ki ben de yani benim restoranımda olması imkansız bir şey. Menüde ne yazıyorsa hesabında da o gelir. Fazlası veya eksiği olmaz. Ne yediysen onu ödersin, KDV'yi ödersin, servis charge'ını ödersin ve gidersin. Allah akıl fikir versin diyorum. İçtikleri şey neyse içmemelerini tavsiye ediyorum. Biz burada ticaret yapıyoruz. Ama şimdi bu işin arka planı şu. Bu arkadaşlar, bakın hala da yazanlar var, gösterebilirim ama isim ifşa etmediğim için göstermiyorum. Bedava yemek bekliyorlar benden. Yani ben seni davet ediyorsam sana ikramda bulunurum. Eğer ben seni davet etmiyorsam gelirsin, ne yiyorsan ödersin. Yani bu iş bu kadar basit. Yani diyorum ya, bir kahveye tenezzül eden insanlar var şu an YouTuber'lardan, dilencilikten. Yani adam bana yazıyor, Ramazan kardeşim, evet ben mutlaka seni ziyaret edeceğim. Tabi ben dükkandayım, perşembe günleri hariç her gün buradayım. Ve bunu da her platformda, YouTube'da da birçok kere söyledim. İşte bir yemek yer miyiz? Tabi abi, parasıyla istediğin gibi yersin diyorum. Sonra bana yazmıyorlar. Çünkü onların derdi bedava yemek almak. Ya kimsenin, yani Vietnam'da bulunan hiçbir restoranın sana böyle bir şey yapmak zorunda değil. Ayrıca bazı dilenciler de şey yapıyormuş. Ben geldim yemek yedim. Bakın dükkan sahibine de şey yok. Geliyor oturuyormuş, yemeğini yiyor. Bak abi, story attım Instagram'a, birçok kişi gördü seni. Ben hesap ödemem. Öyle bir dünyam var ya. Sen bunu başından söyleyeceksin restoran sahibine. Eğer o kadar takipçin varsa, ki bunların hiçbirinde öyle elle tutulur matah bir takipçisi de yok. Yani getirebileceği bir müşteri grubu da yok.
Şimdi şunu düşünün. Sonuç. Vietnam 10 yıl önceki Vietnam değil. Kurallar değişiyor. Denetimler artıyor. Vize sistemi değişiyor. Vergi sistemi değişiyor. Bankacılık sistemi değişti. Buraya gelecekseniz saçma sapan adamların anlattığı YouTube masallarına değil, gerçeklere güvenin ve ona göre gelecekseniz. Kimseye de körü körüne inanmayın. Her zaman söylüyor Vietnam muhtarı. Ne diyor? Araştırın, araştırın, araştırın. Sorgulayın, sorgulayın, sorgulayın. Ya ne olur sorgulayın artık. Mağdur olanlar geliyor, bakın. Bir arkadaş geldi, dedi ki ben dedi işte filancayım. Ben telefonumu kaybettim, çaldılar. İyi, nerede çaldılar? Bu Vivienne'de çaldılar. Bana yardımcı olur musun? Abi ben karakol amiri değilim ya. Ben restorancıyım ya. Sana nasıl yardımcı olayım? Ve üzerine basa basa söylediğimiz bu Vivienne Caddesi Batakhaneler Sokağı'nda başına her şey gelebilir. Geçenki videoda anlattığım olay. Yayın açıyorlar, 100 dolar vereceğim bu adama saldır diyorlar. Adama saldırdılar, Türk vatandaşı. Hani adam bizi tanıyordu da karakolu biliyorduk da gittik çözdük adamın işini. Yoksa adamı 4-5 gün karakolda sandalyenin üzerinde uyutacaklar. Lütfen bunlara dikkat edin. Kimsenin aklıyla gelmeyin. Gelecekseniz de kendi aklınızla gelin. Ve bir araştırma yapıp gelin. Bugünlük bu kadar diyelim. Burada sistemimiz sizlere değil, yalan anlatanlara, doğru bilgi vermeyenlere, insanlara karaktersiz diyenlere, insanları küçük görenlere ve üzerinden gelir elde etmek isteyenlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.